Askerlerimizin Suriye'de ölmesini istemiyorum. Orada sonucun ne olacağı ve kazananın kim olacağını kimse bilmiyor. Ama bence kazanan Türkiye olacak. Az önce duymuş olduğunuz bu tarihi açıklamayı yapan isim Donald Trump'tan başkası değil. Ancak şunu bilmek gerekiyor ki tüm bu söylemler aslında sadece politik cümlelerden ibaret. Çünkü yine aynı Trump daha düne kadar Cumhurbaşkanımız hakkında negatif açıklamalar yaptığı bir mektubu sergilemişti. Şimdi ise Sayın Erdoğan hakkında o güçlü bir lider diyor. Bu açıklamaların ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda değişkenlik göstermesi oldukça normal. Bu konuyu derinlemesine incelemek isterdim ama kanalın siyasi bir eğilim içerisine girmesini tercih etmiyorum. Dolayısıyla Trump Suriye'den çekilmek ve başka şeylere odaklanmak için böyle bir şey söylemiş olabilir. Fakat şimdilik onun da söylediği gibi Suriye'de kazanan Türkiye gibi duruyor. Zaten bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Yani Türkiye'nin masanın kazananı olma ihtimalini. Fakat öncesinde sizden küçük bir ricam var. Kanal son zamanlarda düşüş grafiğine girdi. Bu nedenle videoyu beğenerek ve 1 milyon yolunda kanala abone olarak bana destek olursanız mutlu olurum. Görmüş olduğunuz bu harita İtalyanların 2053 yılındaki Türkiye sınırlarını gösterdiği bir çizim. Onlara göre Türkiye, misaki milli sınırlarının bir kısmına sahip olduktan sonra Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Libya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu federe bir yapıya dönüşecek. Neye göre bu haritayı çizdiler diye soracak olursanız net bir cevap veremem. Ancak Türkiye özellikle de son 10 yıl içerisinde bazı ülkelerdeki askeri varlığını istikrarlı bir şekilde genişletti. Bugün Türk askerleri 12 farklı ülkede konuşlanmış durumda. Global Firepower güç endeksine göre Türk ordusu dünyanın en güçlü 8. ordusu konumunda. Türkiye 425 bin askerden oluşan gücüyle NATO'nun en büyük 2. ordusuna sahip. Ayrıca Bayraktar dronlarını Etiyopya'dan Polonya'ya kadar birçok ülkeye satarak dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Peki Türk askeri dünyada nasıl bu kadar etkili hale geldi? Aslında her şey Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı ile başladı diyebiliriz. Örneğin Suriye İç Savaşı'nda Türkiye, Suriye Milli Ordusu askerlerini eğitti. Böylece Esad hükümetine karşı bir duruş sergiledi ve YPG'nin etkisini sınırlamak için aktif bir rol aldı. O zamandan bu yana Türk ordusu Irak ve Suriye'deki terörist grupları hedef alan birçok sınır ötesi askeri operasyon düzenledi. Dilerseniz Türkiye'nin şu anda askeri olarak aktif olduğu bölgelere harita üzerinde bir bakalım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır Irak ve Suriye'nin kuzeyine belirli operasyonlar düzenliyoruz. Türkiye sınırına yakın Suriye topraklarının belirli bir bölümünü kontrol ediyorduk. Esad yönetiminin devrilmesinden sonra bu durum olumlu anlamda ilerleme kat etti. Ayrıca Türkiye sınırına yakın Irak topraklarının neredeyse tamamını da kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz bu bölgeler YPG ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi toprakları arasında bir tampon bölge oluşturuyor. Irak sınırları içerisinde 10 farklı bölgede 2500 askeri personelimiz mevcut. Bu rakamlar Irak'ı hem asker sayısı hem de üs sayısı açısından Türkiye'nin en güçlü olduğu ülkelerden birisi konumuna getiriyor. Öte yandan Katar'la iyi ilişkilere sahibiz. Son 10 yılda oldukça sağlam bir yapıya bürünen bu ilişkiler Orta Doğu'daki ilk askeri üssünü açmamız ve 2022 yılında genişletilmiş bir güvenlik anlaşması imzalamamızla zirveye ulaştı. Katar o zamandan bu yana Türkiye'nin Somali'deki askeri operasyonlarına ve insani yardım misyonlarına destek verdi. Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşması ve 2015'teki uygulama protokolü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlanmasının yolu açıldı. Ayrıca Katar, 2017 Körfez krizi sırasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerin ambargosuna maruz kaldığında Türkiye Katar'a büyük bir destek sağlamıştı. İşte bu dönemde Türk askerinin Katar'daki varlığı daha da önem kazanmış ve Katar'a güvenlik garantisi sağlanmıştı. Bunların neticesinde Katar'daki Türk askeri varlığı Tarık bin Ziyad askeri üssü ile somutlaştı. Askerlerimiz burada Katar ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca iki ülke orduları arasında ortak tatbikatlar da düzenleniyor. Lafı toparlamak gerekirse Katar'daki Türk askeri varlığı Körfez bölgesindeki güç dengesi açısından önemli bir rol oynuyor. Bu anlaşmalar sadece güvenlik değil, ekonomik işbirliği açısından da iki ülkenin ilişkilerini güçlendirdi. Körfez'deki varlığımızdan da bahsettiysek gelelim Afrika'ya. Batı'nın etkisinin azalması ve Çin'in dış yatırımlarının gerilemesiyle birlikte Türkiye, bu bölgede ortaya çıkan jeopolitik güç boşluğunda kendisine yer bulmaya çalışıyor.
Somali, Türkiye'nin Afrika'daki askeri güçlenmesine iyi bir örnek. 2017'den bu yana Somali, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Bu üs başkent Mogadishu'da bulunuyor. Burada yüzlerce Türk askeri Somali askerlerine eğitim veriyor. Bu bölge aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Japonya ve İtalya'nın askeri üslerinin bulunduğu Cibuti'ye de oldukça yakın. Burada gerçekten birçok ülkenin askeri üssü bulunuyor. Cibuti üzerine yaptığım videoda ülkelerin neden oraya üs kurduğunu detaylıca anlattım. Bu videoyu bitirdikten sonra o videoyu da izlemenizi öneririm. Türkiye'nin uluslararası arenadaki aktifliğini arttırması ve Afrika'da siyasi aktör olabilmesi için bu iki lokasyon da oldukça önemli. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Somali kabinesi Türkiye ile savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması adı verilen bir savunma anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Türkiye, Somali'nin donanma geliştirmesine yardımcı olacak. Fakat bunların karşılığında Somali'nin münhasır ekonomik bölgesinden elde edilen gelirin yaklaşık %30'unu da alacak. Ayrıca son olarak şu konuyu da dile getirmek istiyorum. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında bir anlaşma imzalandı. Üç ülkenin başkanları Ankara'da bir araya geldi ve barış konusunda bir anlaşma sağladı. Aslında bu denklemin içinde Mısır da vardı. Fakat onları bu masada göremememizin sebebi Etiyopya ve Somali konusundaki bu anlaşmazlıkta kendilerini lider olarak kabul etmeleriydi. Kısaca olaydan bahsedeyim. Etiyopya, Nil Nehri üzerine devasa bir baraj inşa ediyor ve Mısır bu durumdan oldukça rahatsız. Sisi, Nil'deki su akışını etkileyecek bu değişikliklere karşı son derece hassas durumda. Çünkü ülkesinin su ihtiyacının %97'si Nil Nehri'nden karşılanıyor. Bu veri, Mısır'ın bu nehre ne kadar bağımlı olduğunu da kanıtlıyor. Ayrıca bu projeden rahatsız olan bir diğer ülke ise Sudan. Dolayısıyla bu proje nedeniyle Etiyopya'nın her iki ülkeyle de arası limoni durumda. Fakat Somali ile olan durum biraz daha farklı. Bu durumu anlatmak için öncelikle Etiyopya'nın denize sınırı bulunmadığını söylemem gerekiyor. 90'ların başında Eritre'nin bağımsızlığını kazanmasının ardından Etiyopya denize olan erişimini kaybetmişti. Fakat Etiyopya bölgesel güç olmak için suyu ve enerjiyi kontrol etmek istediği gibi denizi kullanmak ve ticareti de yönlendirmek istiyor. Bu yüzden Somali toprakları içerisinde kendi kendine bağımsızlığını ilan eden ama hiçbir Birleşmiş Milletler ülkesi tarafından tanınmayan Somaliland'le bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre Somaliland 32 kilometrekarelik sahil şeridini Etiyopya'ya tahsis etti. Ayrıca bazı limanlarında ticari ve askeri amaçlar için erişim sağladı. Bu haklar Etiyopya'nın yeniden denize kavuşması anlamına geliyordu. Tüm bu kazanımların karşılığında Etiyopya'da Somaliland'i egemen bir ülke olarak tanıyacak ve böylece Somaliland ilk kez bir Birleşmiş Milletler üyesi devlet tarafından kabul görecekti. Yani bu anlaşma her ikisinin de menfaatlerini kapsayacaktı. Fakat tam da bu noktadan sonra işler karıştı. Somaliland'in bağımsızlığını tanımayan Somali hükümeti yaşanan süreçleri yasa dışı ve terörist bir eylem olarak nitelendirdi. Bu sebeple anlaşmayı geçersiz ilan ederek Etiyopya'daki büyükelçisini geri çağırdı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Etiyopya'nın bu adamını kimsenin kabul etmeyeceğini duyurdu. Ayrıca Mısır'ın kardeş ülkeler kendilerinden yardım istediğinde yardımcı olacaklarını da belirtti. Gerçeği söylemek gerekirse Mısır'ın Somali'deki asker sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan Türkiye, Somali ve Etiyopya arasındaki dolaylı görüşmelere öncülük ederek Somaliland limanı anlaşmazlığını çözme girişiminde bulunmuştu. Bu çabalar o zamanlar bir karşılık bulmasa da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin arabuluculuğunda yeni bir anlaşma imzalandı. Aslında bu Türkiye'nin Mısır'ı ekarte ettiği bir anlaşmaydı ve bölgesel güç olma yolunda önemli bir mesajdı. Yaşanan bu gelişmelerin benim için olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ülkemin menfaatine olacak her şeyin sıkı takipçisiyim. Süreci yakından takip ediyorum. Eğer bu konu hakkında yeni gelişmeler olursa başka bir videoda detaylıca anlatım yaparım. Öyleyse Kuzey Afrika'ya geçmeden önce bölgede bulunan başka bir önemli ülkeden, Sudan'dan bahsetmek istiyorum. Günümüzde Sudan'a ait olan Sevakin Adası, Birleşik Krallığın 1882 yılında adaya hakim olmasıyla beraber Osmanlı denetiminden çıkmıştı. Günümüzde eski şaşasından uzak bir viraneye dönüşse de Kızıldeniz ticaret için hala oldukça önemli bir lokasyona sahip. Bu nedenle 2017 yılında Türkiye dönemin Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'den Sevakin Adası'nı istemiş ve El-Beşir de bu talebi kabul etmişti. Hatta bu gelişmelerin üzerine adanın mülkü 99 yıllığına Türkiye'ye verilmişti.
Ancak sonrasında işler değişti ve Sudan'ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir ordunun yönetime el koymasıyla istifa edip tutuklandı. 2017 yılında Türkiye ve Sudan arasında 22 anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmalardaki ana hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak ve Türkiye'nin Sevakin Adası üzerinde turizm faaliyetleri yürütmesi yönündeydi. Öte yandan darbeyi dünyaya ilan eden Sudan Savunma Bakanı Ahmet Bin Avf, uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu anlaşmanın hala devam ettiğini düşünüyor olsam da uzun zamandır bu konu hakkında yeni bir gelişme yok. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki burası gerçekten önemli bir bölge. Afrika'nın kapısı olarak nitelendirilen Sevakin Adası yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Fransa gibi ülkelerin askeri üsleri bulunuyor. Peki Türkiye'nin buradaki çıkarı ne? Öncelikle bu anlaşma için Türkiye'nin Sudan'da askeri üssü var demek oldukça yanlış. Ancak medyamıza göre Türkiye'nin adada ziraat, petrol ve altın başta olmak üzere madenlerle ilgili yatırım yapacağı konuşuluyor. Peki sizce 100 yılı kapsayacak bir anlaşma yapılarak bu bölgenin kontrolü Türkiye'ye geçmeli mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum ve Libya'yı anlatmaya başlıyorum. 2023 Kasım ayında Libya'daki Türk güçlerinin görev süresini 2026'ya kadar uzatma kararı alınmıştı. Avrupalılara göre Libya'da çatışmaların yeniden başlayabileceğine dair endişeler var. Bu nedenle sürenin uzatılması, Türkiye'nin Libya'daki ve Akdeniz'in sınır bölgelerindeki çıkarlarını koruma amacı olarak yorumlanabilir. Libya, Akdeniz'deki yeni keşfedilen gaz yatakları için oldukça önemli. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'taki varlığımız da bu konuda elimizi güçlendiren başka bir unsur. Libya ile yapmış olduğumuz deniz yetki anlaşması, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve enerji arama faaliyetlerinde stratejik bir hamle. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya uzun süreli bir iç savaşa sürüklendi. Bu süreçte ülke Doğu ve Batı merkezli iki ana yönetim tarafından yönetilmeye başlandı. Türkiye ise Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi. UME tarafından Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Bu dönemde Trablus'ta ve diğer bölgelerde askeri üsler kurulması gündeme geldi ve Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir askeri varlık oluşturması amaçlandı. Türkiye, BM tarafından tanınan meşru hükümeti destekleyerek uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunuyor. Ayrıca Libya'nın yeniden inşaat sürecinde ekonomik projelere de katkı sağlıyor. Özellikle inşaat, enerji ve altyapı alanlarında Türk şirketleri öne çıkıyor. Evet, Libya'da durumlar gördüğünüz gibi. Şimdi Libya'dan uzaklaşarak konuyu başka bir yere getirmek ve bir iki cümlede olsa bir şey söylemek istiyorum. Bazı Avrupalı gazetecilere göre Türkiye'nin Fransa'nın çekilmesinin ardından Nijer'de IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriyeli paralı askerler gönderdiğine dair raporlar bulunuyormuş. Ben her ne kadar böyle olmadığını düşünsem de Batılılara göre Nijer'de yaşanan olaylar Batı etkisinden uzaklaşarak Türkiye'ye doğru bir yönelme sinyali vermiş. Açıkçası onların böyle düşünmesi bile bence psikolojik üstünlük için oldukça önemli. Biz her ne kadar kendi içimizde birbirimizi yiyor olsak da Türkiye'nin yurt dışında çekinilen bir imajı olduğu gerçek. Arnavutluk topraklarında Paşa Limanı adında bir deniz üssüne sahibiz. Aslında Paşa Limanı 1950'lerde Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'deki tek üssüydü. Ancak bu üs Arnavutluğun 1961 yılında Varşova Paktı'ndan ayrılmasından sonra Sovyetler Birliği ile Arnavutluk arasında bir sorun haline geldi. Ancak sosyalist yönetimin dağılmasından sonra üs Türkiye tarafından yeniden inşa edildi. İkili anlaşmalara göre Türk Deniz Kuvvetleri üssü kullanma hakkına sahip. Ayrıca Kosova'daki en büyük güçlerden birisi konumundayız. Bölgede askerlerimiz ve kışlalarımız var. Bunun dışında Afganistan, Katar, Bosna Hersek, Lübnan ve Orta Afrika gibi ülkelerde de askeri varlığımız bulunuyor. Son olarak kardeş ülke Azerbaycan'a değinmek istiyorum. Karabağ Savaşı elbette bir Azerbaycan galibiyetidir ama Türkiye'nin de bu savaşın kazanılmasında önemli etkileri olmuştur. Ayrıca Azerbaycan'ın Zengezur koridorunu güvence altına almasına yardımcı olmak için baskı yapıldı. Her ne kadar şu ana kadar Zengezur bölgesinde olumlu bir netice alınamamış olsa da Türkiye bu koridoru Azerbaycan'la Avrupa arasında bir ulaşım ve enerji hattı olarak geliştirmek istiyor. Ayrıca bu projenin tüm Türk dünyasına fayda sağlayacağı da aşikar. Bu doğrultuda her geçen gün büyüyen bir Türk Devletler Teşkilatı söz konusu. Öte yandan BRICS'e katılma müzakereleri de devam ediyor. Ayrıca NATO üyesi bir devletiz. Yani birçok farklı masada etki alanına sahibiz. Peki sizce bu etkiyi ne kadar kendi lehimize döndürebiliriz? Türkiye yeni dünya düzeni masasında kendisine nasıl bir rol çizmeli?
Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Gerçekten garip bir dönem geçiriyoruz. Dünya olarak bizi bekleyen zor günler olduğunu düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yaşanan bu ilerleme sonrasında toplumda daha fazlasını isteme arzusu oluştu. Fakat bana kalırsa politika böyle bir şey değil. Sağduyulu olmak gerekiyor. Kurtlar Vadisi bölümlerini resmen gerçek hayatta yaşadığımız dönemlerdeyiz. Niye mi böyle söylüyorum? Çünkü birçok alanda önümüze büyük Türkiye haritaları sunuluyor. İçimizde dizinin fanatiklerinin oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. İşte o arkadaşlar şunu çok iyi biliyor ki dizide Türkiye'ye yayılmacı bir tutuma girmeden bölgenin değişemeyeceği çok fazla dillendirilmişti. Karamsarlığa ve mutsuzluğa bürünmüş bir halk olarak ihtiyacımız olan şeyin barış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu yaparken de arzu mevcut sınırları ve BOP içinde verilecek mücadele varsa verilmeli. Umarım bunun dengesini sağlayabiliriz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 1 milyon yılında videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.